Herkese merhabalar, ben Gizem. Ev Yeşiline hoş geldiniz. Bugün sizinle bu saksının içerisindeki sünger benzeri malzeme de nedir sorusunu cevaplayacağız. Genelde bunu orkide saksılarının içerisinde görüyoruz. Farklı marketlerden satın aldığınızda karşılaştığınızı biliyorum. Büyük seralarda bitkiler yetiştirilirken toprak yerine topraksız şartlarda yetiştirme uygulanabilir. Bu topraksız şartlarda yetiştirme uygulanırken de kullanılan materyallerden bir tanesi sizin de orkidelerinizin içinde ya bu brownie'ye benzeyen, keke benzeyen sünger gibi bir şey var dediğiniz starter plug diye geçen, bunun farklı isimleri de var, farklı markalar da var ama genel olarak bunlara plug deniyor. Böyle sıkıştırılmış talaş, Hindistan cevizi, bazen biraz organik madde de içerebilir gibi bir yapı. İşte bu genelde bir tarafı açılıp kapanabilen yuvarlak şeklinde ve ortası boş hazne gibi düşünün bunu. Bitkinin kökünün etrafına şu şekilde sardırılır. Onun içerisine işte orkidenin dalı, yavrusu bir şey, keikisi sokulur. Kenarını açarsanız yine onu içerisinden çıkarabileceğiniz bir sistemdir. Mineralleri emer. Bu sistem bazen böyle pimaş borular içerisinde olur. Bunları böyle yan yana tek tek oturturlar. Boruların içerisinden vitamin, mineral, su, bitkinin gelişimi için gerekli olan bütün maddeler geçer. Topraksız tarım yöntemleri diye araştırırsanız bunu görürsünüz. Fakat bunların bir problemi var. Bu materyal bir kez kuruduğunda eski haline dönmesi artık çok zor. O yüzden kendi aldıklarınızı kontrol edin. İçerisi biraz daha yumuşaktır. Tırnağınızı batırabilirsiniz. Fakat yukarıdan batırmanız çok kolay olmaz. Üst taraf açıkta olduğu için, saksının içerisinde olmadığı için çok daha hızlı kurumaya sebep olur. Bunları eve geldiğinde ne yapmamız gerekiyor? Değişimden yanayım ben. Bu materyalin içerisinde kalmasından yana değilim. Onu savunanlar da var. Orada problem sudur, besindir. Bunları üreticiler kadar dikkatli veremeyecek olmamız ve tanımadığımız bir materyal olması. Bir noktada kurursa kökleri kaybedebilirsiniz. Kökler çürüyebilir. Çok ıslak kalırsa bunu sürekli suyun içerisinde oturtursanız içerisinde nem nüfuz edeceği için, sürekli köklere nem vereceği için mantar hastalıklarına da teşne hale gelebilir. Evet, aldığınızda çiçekliyse benimki gibi çiçeklerin geçmesini bekleyin. Bu esnada tamamen kurumasına izin vermeyin asla. Fakat çiçekler geçtikten sonra bu materyalden kurtarın. Orkideler hep anlatıyoruz, epifit bitkiler. Büyük ağaçların kabuklarında, kayaların üzerine, kütüklerin üzerine tutunarak yaşarlar. Epifit olduğu için bunun etrafında köklerini gördüğünüz gibi tamamen sarılmış şekilde. Peki biz bu kökleri nasıl kurtaracağız? Mutlaka hasar vereceğiz. Öncelikle bunu suyun içerisinde bekletmenizi öneriyorum. Kuru bir şekilde ayırmaya çalışırsanız kökler buraya yapıştığı için ve tutunduğu için kökleri kaybedebilirsiniz. Daha çok zarar verebilirsiniz. Mutlaka elinize kötü şeyler gelecek. Mesela şimdi bunun altında oldukça kötü bir kök de var. Bunları temizlerken mutlaka bu kötü köklerden de kurtaracağız. Şöyle hafifçe çekiyoruz. Onların dışarısındaki bölüm zaten sizin elinize gelir. Çürümüş materyali köklerin üzerinde bırakmayalım. Madde çürüdüğü zaman, hele bir de ıslak nemli ortamda bolca sineğiniz olur. Güzelce suda bekletin. Kökler iyice yumuşasın ki böyle hareket edebilir hale gelsinler. Şu an çok diriler. Yumuşadıktan sonra yavaş yavaş elinizle bunu böyle kopara kurtarabilirsiniz bitkinizi. Kurtardıktan sonra aynı bulunduğu saksının içerisine orkide toprağı ya da kil bilyesi koyarak dikim yapabilirsiniz. Bir yarım saat sürer bu işlem. Çünkü tek tek bunlardan kurtarmanız gerekecek bu çocuğu. Tercihen çiçekleri geçtikten sonra yapın. Çiçekleri geçmeden önce de yapabilirsiniz. Anne bitkiye odaklanmak istediğiniz noktada. Fakat ne olursa olsun asla yeni materyale geçirmeye karar verdiğinizde bunu alıp böylece oturtmayın. Ama işte bunlar doğada çözünür. Siz bunu saksının içerisine dikerseniz çözünebilir şeklinde de satılabilir. Şöyle bir problem var. Saksı içerisinde bitki bakıyoruz. Topraktaki gibi bir ayrıştırıcı ortamı yok. Bitkinin kökleri artık buna sığamıyor ve havasız kalmaya başlıyor. Bitki aldıktan sonra mutlaka saksısından çıkarın. Gerçekten toprağa dikilmiş, toprak karışımına mı dikilmiş? Yoksa bu şekilde bir plug sistemi mi kullanılmış? Onu kontrol
edin. Bunları böyle ölüm tuzağı gibi de düşünebilirsiniz. Kökleri sıkacağı için bitkinizin. Ya dersiniz ben bunun her şeyini doğru yapıyorum. Yaprakları dökülüyor. Neden böyle oluyor? İçerisinde plak olabilir ve kökleri sıkıştırmış olabilir. Ben her zaman bunlardan kurtarmaktan yanayım. Kurtarmama taraftarı olanlar da var. Bahçeye dikim yapacaksanız ayrışma ihtimali daha yüksek. Biyoçözünür, doğada çözünür materyaller kullanılabiliyor bazen. Bu materyal üzerinde minik sinekler, böcekler falan da görebilirsiniz. Mutlaka içerisinde orkidenin kökleri var. Organik materyal. Ne olmuş? Bir tarafı kurumuş, biraz şeysiz kalmış. Şimdi mesela altını da göstereyim size. Bu böyle etrafını sarmış. İçerisinde böyle bir turba yosunu gibi bir materyal de var. Yani önce onda çoğaltma yapmışlar. Sonra etrafına bu plagı kapatmışlar. Biraz inceleyin. Kendi bitkinize göre, kendi düzeninize göre karar verin. Benim önerim bunlardan kurtulmanız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.